Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir Yumak'la gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte önümde görmüş olduğunuz bu etek modelinin yapımını paylaşacağım. Eteğimiz şu kısımdan başlanıyor. Böyle bir lastik kısmımız var. Buradan aşağıya örneğimizi uygulayarak tamamladım. Sonrasında da bu bel kısmına bir fiyonk hazırlayarak eteğimi tamamlamış oldum. Eteğim 1-2 yaş için uygundur. Size ölçülerini vereceğim. Videomun içerisinde sıra sayısı olarak da bulabilirsiniz. Şöyle boy ölçüsünü vereyim size. 24 santimlik bir boy ölçüsü var. Dediğim gibi 1-2 yaş için uygundur. Bu lastik kısmında bakın şöyle esneyebilen, açılabilen bir model. Yine bu kısmın kaç santim yapıldığını yine video içerisinde sizlere veriyorum arkadaşlar. Daha küçük ve daha büyük yapmak isterseniz eğer bel ölçüsünü alarak hani istediğiniz yaş grubunun bel ölçüsünü alarak modelinizi yapabilirsiniz. 51 santimlik bir bel ölçüsü var benimkisinin. 1-2 yaş içindir. Eğer böyle 0-6 aylık için yapmak istiyorsanız eğer 46 santim gibi yapabilirsiniz bu bel ölçüsünü. Hatta bir zincir çekerek şu fiyongu mesela zincir çekerek bu kısımlara bir iç bir dış olarak takıp daha küçük yaşlardan itibaren de kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde yaparak zincirinizi bel kısmına takabilirsiniz. Böylelikle eğer çocuğunuzun beline bol olursa çekip bağlayabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. İstediğiniz gibi sizler de tercih edebilirsiniz. Yine eteğimin bakın yelek modelini de daha önce çalıştım. Şöyle de göstereyim bakın. Aynı örneği yelekte kullandım. Şu şekilde yakalı olarak çalıştım. Yine bunun da videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Eteğin alt kısmında, açıklama kısmında linkini bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Eteğimde kullandığım malzemem kar topu Baby One kullandım. Anti peeling özelliğe sahiptir. 100 gram 250 metre. Toplamda bir tane yumak. Bu benim verdiğim ölçülerde bir yumak yeterli oldu. Kodunu da isteyen arkadaşlarımız olacaktır. Onu da yine kodunu paylaşayım. K1763'te kodu var. Kullandığım tığım bu lastik kısmında 3 milimlik bir tığ kullandım lastik kısmında. Buradan aşağıya da 3,5 milimlik bir tığ kullandım etek kısmında. Evet, benim diyeceklerim bu kadar. Şimdi isterseniz yapımına geçelim. Hepinize kolay gelsin. Modelimizin yapımına başlıyoruz. Toplamda 12 tane zincir çektim. İpime doluyorum. Şimdi 1, 2, 3 ve dördüncüye trabzan yapıyorum. Burada bakın 2 tane trabzanım oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane trabzan yaptık. 10 trabzanım benim. Bakalım kaç santime eşit? 4 santime eşit. Bel kısmımız 4 santim oldu. Daha geniş örmek isterseniz eğer zincir sayınızı artırıp daha geniş yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bir zincir çektim. Hemen bakın. Şöyle ilmeklere batmıyorum. Şöyle çevirdiğimiz zaman şöyle göstereyim. Bakın şu arka kanatları var. Şu kısımlar. Bu kısımlara batacağız. Bu kısımlara trabzan yapacağız. Bakın bir zincir çektim. Ben zincirimin hemen dibindekinden başlıyorum. Trabzan yaptım. Yanındakinin belinden başlıyorum. Trabzan yaptım. Bakın hep arka kanatlarından alarak yapıyorum. Arka kanat. Yine arka kanadından alıyorum. Sayacağız, 10 tane olacaklar. Bakıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, döndürüyorum.
Bir zincir çektim. Yine şöyle göstereyim, dibine hemen dibinde arka kanadından alıyorum. Hep arka kanatlarından alarak lastik kısmımızı öreceğiz arkadaşlar. Şimdi evet. Bir sayalım, eksik olmasın. 2, 4, 6, 8, 10 ve şu sondakini de alacağım. Şurada bir hata yaptım galiba. Bakıyorum. Evet. Evet, 10 tane oldu. Pardon arkadaşlar, zaten 10 taneydi. 2, 4, 6, 8, 10. Evet, 10 taneydi. Kusura bakmayın. Yine dibine evet, bu şekilde etek boyu, etek bel ölçüsü 50 santim olana kadar yapacağım. Ölçerken de şöyle birazcık çekiştirerek ölçeceğiz arkadaşlar. Çekerek ölçeceğiz. O kısmı zaten söyleyeceğim. Ben yapayım. Geleyim. Ölçelim beraber. Nasıl ölçmemiz gerektiğini de görürsünüz. 50-51 santim gibi yapacağım. Şöyle 1-1,5 yaş gibi olacak benim etek ölçüm. O kısma kadar örelim. Sonrasında devam edeceğiz. Arkadaşlar, ben bel kısmının lastiğini yaptım. Şimdi ölçerken nasıl ölçeceğiz gösterecektim size. Şimdi şöyle koyuyoruz ve şu lastiği bakın çekiştirerek, şu şekilde çekiştirerek ölçüyorum. Sizler de çekiştirerek ölçün. 51 santime denk gelene kadar ördüm. Şu şekilde çekerek birleştirin. Şimdi kaç sıra ördüm onu da söyleyeyim size. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 sıra örmüşüm. Şimdi bu iki ucu birleştireceğim. Bakın şöyle döndürüyorum. Şuradan ilmeğimi çektim. Tekrar göstereyim. Yani şu şekilde de yapabilirsiniz. Böyle daha kolay olacak. Diğer tarafa yaptım. Şimdi şöyle içinden çıkardım. Tekrar batıyorum. Karşıdaki ilmeğimi batıyorum. İçinden çıkarıyorum. Yanındakine, karşıdaki ilmeğime bakın. Şöyle karşılıklı olarak ikisini aldım. İçinden çıkardım. Buradan alıyorum. Şuradan alıyorum. Çıkardım. Buradaki ilmeğimden, şuradaki ilmeğimden alıyorum. Çıkardım. Başa kadar böyle geliyorum. Şu sonda da yine aldım. Evet, şimdi döndürdüm. Bu kısmını kullanacağım. Yani birleştirdiğim yeri değil. Şimdi bir sıra
sık iğne gideceğim arkadaşlar. Bunun üzerine şöyle bir tane zincirimi çektim. Şöyle yanına sık iğne. Sık iğne. Bakın. Şöyle boşluklara, şöyle boşluğa değil arkadaşlar, şu zincirleri, çok büyük bir boşluklar olsun istemiyorum. Şuraya bu şekilde ilerliyorum. Bir sıra böyle sık iğnemizi gidelim. Evet, sıra sonuna geldim. Sıra sonunda birleşimimizi yaptım. Şimdi diğer numaralı tığımı alıyorum. Bir kalın numaralı tığımı alıyorum. Siz aynı şekilde devam edebilirsiniz. Ben daha böyle dökümlü dursun diye, daha bol bol dursun diye bu numarayı aldım. Şimdi öncelikle bir zincir çektim. Dibine trabzan yapıyorum. İpime doluyorum. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 2 tane atladım. Üçüncüye 1 2 3 trabzan, bir zincir, aynı yere tekrar bir tane trabzan yaptım. İpime doluyorum. 1-2 tane atladım. Üçüncüye 3 tane trabzan yapıyorum. 1 aynı yere 2 3 bir zincir ve yine aynı yere bir tane trabzan. İpimi doluyorum. 1-2 tane atlıyorum. Üçüncüye 1 aynı yere 2 3 bir zincir, tekrar aynı yere trabzan. Şöyle göstereyim, bakın. Bir iki tane atladım. Üçüncüye 1 2 3 trabzan, bir zincir ve yine aynı yere bir trabzan yapıyorum. Bir iki tane atlıyorum. Üçüncüye 1 2 3 trabzan, bir zincir, aynı yere tekrar trabzan. İpimi doladım. Bir iki tane atladım. Üçüncüye 1 2 3 bir zincir ve yine aynı yere bir tane trabzan. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi şurada şu kısımla birleştiriyorum. Döndürdüm. Şöyle bir zincirimi çekiyorum. Şimdi burada bakın, boşluk var. Bu boşluğa trabzan yapıyorum. Yani şu bir zincir çekip hani 3 trabzan bir zincir çektiğimiz yerler var ya, o kısım arkadaşlar. Bakın buraya 2 3 4, yani eteğinizi ters döndürerek yapıyorsunuz. Şöyle düz bir şekilde ilerlemiyoruz. Ters döndürerek yapıyoruz. Şimdi 1 2 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum ve tekrar bir trabzan yapıyorum. İpime doladım. Şuradaki diğer bir zincir çekmiş olduğum yerdeyim. 1 2 3 bir zincir, tekrar aynı yere bir tane trabzan. İpimi doluyorum. Şuradaki bakın şu dolgulu yerin bir zincir çektiğim yer. Hep dolgularımızı buralara yapacağız artık. Aynı yere 3 tane yapıyorum. Bir zincir
ve tekrar aynı yere bir tane yaptım. İki, üç, bir zincir, aynı yere tekrar trabzan. İpimi doluyorum. Bir zincir ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim arkadaşlar. Gayet kolay. Şimdi şurada bir tane zincir çekmiştik. Bu bir zincirle birlikte birleştirdim. Tekrar döndürüyorum. Bir zincir çektim. Şimdi de bu tarafa doğru, yani eteğimin düz kısmına doğru gidiyorum. Ve yine şu bir zincir çekilen yere 3 trabzan, bir zincir ve aynı yere tekrar 3 trabzan yaptım. Bu sırayı da böyle devam edeceğiz. Yani 3 trabzan, bir zincir ve aynı yere tekrar 3 trabzan şeklinde bu sırayı da devam ettirelim. Bir üst sırada bu 3 trabzanı artıracağız. Sıra sonuna kadar ilerleyelim arkadaşlar. Bakın şöyle bir göstereyim. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda yine şu bir tane çekmiş olduğum zincirle birlikte birleştiriyorum. Bir zincir çektim, döndürdüm. İpimi doluyorum. Şu yuvaya bakın, bir zincir çekmiş olduğum yuvaya bu sefer 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4, bir zincir, aynı yere tekrar trabzan. İpimi doluyorum. Yanındakine yine bir, yani şu bir zincirli yuvalara 2 3 4 trabzan, bir zincir ve 4 trabzan. Bir trabzan. 4 trabzan, bir zincir ve bir trabzan aynı yere. Tekrar geçiyorum. 1 2 3 4, bir zincir ve aynı yere tekrar bir trabzan. Evet, artık bu şekilde ilerleyeceğiz. 4 trabzan, bir zincir ve aynı yere tekrar 4 trabzan olacak şekilde etek kısmımıza devam ediyoruz. Artırma sebebim arkadaşlar, böyle dökümlü durmasını istediğim için etek kısmının dümdüz ilerlesin istemedim. Bakıyorum hemen. Evet. Bu şekilde ilerleteceğim uzunluğunu. Bakın. Gayet güzel. Bel kısmı da yine açılabiliyor. Giydirirken zorlanmazsınız. Bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Uzunluğunu kaç sıra yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Ben de yapayım. Sizler de devam edin. Sonrasında zaten bir saniye sonra buradayım. Arkadaşlar, ben eteğimin bu beden kısmını, etek boyunu bitirdim. Şimdi kaç sıra ve kaç sıra örmüşüm, kaç santim örmüşüm bunu söyleyeceğim. Öncelikle sıra sayısını veriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. 17 sıra ördüm. 17 sıram. Şöyle önce belden aşağıya ölçeceğim. Bakın tam buradan aşağıya
19 santim. Tam bel kısmından aşağıya da 24 santim arkadaşlar. Benim için yeterli bir ölçütür. Eğer daha büyük yapıyorsanız, hani daha büyük yaşlara göre yapıyorsanız eğer bu etek kısmını uzatmanız gerekiyor. Şimdi bel kısmına da şöyle bir süs yapmak istiyorum. Bakın ben daha önce şöyle bir şey çalıştım. Şöyle, evet, bu şekilde bir hareket kazandırmak istedim eteğe. Sadelikten kurtarmak istedim onu. Şimdi bunu nasıl yaptığımı sizlerle paylaşayım. Öncelikle 2 kat ip kullanacağız. Ama şu papatya kısımlarını yapmak için tek kat kullanacağım. Şöyle alıyorum öncelikle tek kat ipimi. Burada 3 milimlik bir tığ, yani bu papatyalarını yapmak için 3 milimlikte bir tığ kullandım. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. İpimi doluyorum. Hemen şu en dipteki zincire batıyorum ve yukarıya çekiyorum. 1. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve yukarıya çekiyorum. 2. Yine aynı yere tekrar batıyorum. Yukarıya çekiyorum. 3. 3 kere batmış olduk. Şunu da, şuradaki ipimi bakın şöyle tutuyorum. Şöyle içinden bütün ilmeklerimin içinden geçiriyorum ve şu tutmuş olduğum ipimin içinden alıyorum. Şuraya bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve şu dibine tekrar şunları yapmış olduğumuz, yani batmış olduğumuz 3 taneyi batmış olduğumuz yere yapıyorum. Şöyle kaydırma tekniğiyle içinden çıkarıyorum. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. 3, 4. İpimi doluyorum. Ve yine bakın aynı yere tekrar batıyorum. Yukarıya çektim. İpimi doladım. Yine aynı yere tekrar batıyorum. Yukarıya çekiyorum. İkinci batışım. Tekrar ipimi doladım. Aynı yere battım. Yukarı çektim. Üçüncü batışım. Bakın şu ipi şöyle tutuyorum yanda. Şunu alıyorum. Bütün hepsinin içerisinden geçiriyorum. Ve şu tuttuğum ipin de içinden yapıyorum. Ve bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve şuraya yine aynı yere bakın. Aynı yere batıyorum. İçinden çıkardım. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İpime doladım. Aynı yere tekrar bakın aynı ilmeğimizin içerisine batıyorum. İpimi uzatıyorum. Birinci. Batıyorum. İpimi uzatıyorum. İkinci. Batıyorum. İpimi uzatıyorum. Üçüncü. Ve yine bu ipi tutuyorum. Yaptım ve daha sonra şu kenarda tutmuş olduğum ipi alıyorum ve burada bir zincir yapıyorum, sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir ve şuraya kaydırma ile yapıyorum ve burada papatyamızı oluşturmuş olduk. Şimdi diğer kat ipimi alıyorum. Şunu da çıktım. Kalın bir tığla yapıyorum ben. Bu üst kısmını siz aynı tığla devam edebilirsiniz. Evet. Şöyle. Şimdi ikinci ipimi de burada ekleyeceğim. Bakın. İkinci ipimi de elime aldım. Ve şimdi onlara zincir çekiyorum. Sekiz. Yani buradaki bu uzunluk sizin tercihiniz. Tuz. Şimdi zincir sayısı da vereceğim size. Şu anda 50 tane çektim. Biraz daha çekeyim.
70 tane çektim. Şöyle bir bakacağım. Şimdi bunu fiyonk yapacağız arkadaşlar. Bakın şöyle tutuyorum. Şu şekilde. Fiyonkumuzu oluşturmuş oluyoruz. Yeterlidir. Evet. Şimdi şuradaki, şu sondaki papatyamızı da yapalım. Da nasıl yapacağımı yine paylaşayım sizinle. Şurayı bir tane daha zincir çektim. Şimdi tığımı yine çıkardım. Takıyorum. Buradan bir tane ipimi arkadaşlar tek iple devam edeceğim. Bakın bu ipi ayırdım. Tek iple devam ediyorum. Ve 4 tane zincir çekeceğim. 1. Çünkü papatyamız çift kat iple çok kalın olduğu için de kötü bir görüntü oluyor. O yüzden 1, 2, 3, 4. Bir tane daha çektim. 5. İpimi doluyorum. Evet. Şu en dibe batıyorum. Uzatıyorum. 1, 2, 3. Yine bakın şuradaki ipimi tutacağım. İçinden hepsini çıkarıyorum ve tuttuğum ipin içinden çıkıyorum. Zincir yaptım. 1, 2, 3 zincir. Hemen şöyle dibine kaydırma ile bağladım. 1, 2, 3, 4 zincir ve aynı yere tekrar batıyorum, uzatıyorum. Batıyorum, uzatıyorum. İkinci, batıyorum, uzatıyorum. Üçüncü, yine şunu tutuyorum. Evet, yapamadım burada. Tekrar bu kısmı yapacağım. Evet, 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı yere kaydırma yapıyorum. 2, 3, 4. Evet. 1, 2, 3 zincir ve en sonda da yine şöyle kaydırıyorum. Bir zincir çekip ipimi keseceğim. Evet. Kesiyoruz. Bunları şu arkada, şu ipimi de keselim. Bunları burada yürüteceğim. Şöyle. Şu arka kısımda bunları yürütün. Sonrasında şu fiyonkunuzu da şöyle düzenleyip şu ortalarına boncuk koyabilirsiniz. Böyle süsleme amaçlı olarak. Evet, bu şekilde ister dikin ister yapıştırın bu kısma. Böyle olmuş oldu. Evet arkadaşlar, böylelikle bir videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Umarım modelimi beğenirsiniz ve keyifle örersiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.